Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir kış tarifi hazırlayacağız bugün. Bugün domatesten hazırlayacağız. Kışlık saklama yöntemlerinden bir tanesini size göstereceğim. Domatesleri hazırladığım bu tarifte domatesleri kış için saklayacaksınız. Bu konserve değil arkadaşlar. Buzluğa koymayacağız, konserve yapmayacağız. Çok kolay bir şekilde domatesleri kış için bozulmadan saklayacağız. Nelerde kullanabilirsiniz bu yaptığım domatesleri? Salatalarda, yemeklerde, çorbalarda, balıklarda, her türlü makarnalarda kullanabilirsiniz. Çok kolay, çok basit. Siz de bol bol yapın. Kışa saklayın. Tabii ben az yapacağım. 2 kilo domatesten size göstereceğim tarifi. Siz istediğiniz kadar çoğaltıp azaltın. Hemen başlayalım. Kışlık domatesimizi saklama yöntemlerinden bir tanesini göstermeye. Şimdi şöyle dediğim gibi 2 kilo domatesim var. Bunları ben pazardan aldım. Benimkiler başladı olmaya ama. Şimdi bu domateslerimi güzel bir bol suda yıkayalım. Şimdi bunları böyle tozu gübürü güzel bir bol suda yıkıyoruz. Tamamdır. Bol suda yıkadığımız domateslerin kabuklarını soyuyoruz. İsterseniz sıcak suya sokup kabuklarını da soyabilirsiniz ama ben kendim soyacağım. Çünkü az yapıyorum ya. Evet, sonuncu domatesimi de soydum kabuklarını. Bunları ne yapabilirsiniz? Kaynatıp elinizle sıkıp salçaya dönüştürebilirsiniz. Yine de ziyan olmaz. Şöyle gösterelim. Soydum domatesleri. Bu kadar domatesim çıktı. Şöyle tepsimizi temizledim tekrar. Şimdi kabımın içine domatesleri doğrayacağım. Şöyle istediğiniz büyüklükte, fazla da küçültmeyin, doğruyoruz. Beyaz kısımlarını kesin içinden. Tamamdır. Evet, son domatesimi de doğruyorum. Evet, domatesleri doğrama aşamamız bitti. Hemen şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Evet, tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle hemen tenceremizi döküyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle 1 su bardağı su döküyorum. Üzerine şöyle biraz tuz, yarım yemek kaşığı, çok fazla koymayacağım. Biraz da şöyle şeker koyuyorum. Biliyorsunuz şeker fazla asitlenmesini önleyecektir. Onun için ilave ediyoruz. Hem de kendi acı mahmutrak tadını alacaktır. Şimdi domateslerin kaynamasını bekliyoruz. Çok fazla su koymadım. Eğer full domatesle yaparsanız hiç bile koymanıza gerek yok. Kaynamasını bekliyoruz. Evet, domateslerimiz yavaş yavaş gördüğünüz gibi tam olarak kaynamadı ama kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika kaynatacağız. Çok fazla değil. Şöyle kaynamayan taraflarda kaynasın. Bakın tıkır tıkır başladı. Birkaç dakika daha şöyle kaynatalım. Şimdi birkaç dakika kaynattım. Bakın
Çok fazla hoşur hoşur kaynatıp da domatesleri eritmeyin. Bu kadar kaynamak yeterli. Şimdi ocağımı kapatacağım. Şöyle bakın. Tıkır tıkır kaynıyor yavaş yavaş. Bu kadar yeterli. Taş çatlasa 3 dakika kaynamıştır. Fazla kaynamamıştır. Hemen şimdi kapatıyorum ocağımı. Tenceremizi yanımıza alıyoruz. Şöyle. Hemen şimdi kavanozlara sıcak sıcak dolduruyoruz. Ne kadar alırsa. Şimdi yarım kiloluk kavanozlara ben koyuyorum. Özellikle çünkü çabuk bitsin açıldığı zaman. 1 kiloluklara koymayın. Genelde böyle yarım kiloluklara koyun. Şöyle dolduruyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara. Bir kavanoz daha dolduracağız. Toplamda 3 kavanoz domatesimiz çıktı. 2 kilo domatesten arkadaşlar. İşte ona göre yapın. Çoksa çok yapın. Azsa az yapın. Size kalmış. Şu kalan sosu da tabii ki de üzerlerine döküyorum. Hemen şöyle kaşığın kenarına böyle sos aşağı insin, yerleşsin. Böyle bir yol açalım. Tamamdır. Şöyle kavanozlarımızın ağzını burnunu batırdık. Tabii ki de silelim. Evet, bu şekilde ağız kısımlarını da temizledik. Şimdi kavanozlara hiç bekletmiyoruz ve hemen sıfır kapak kullanıyorum arkadaşlar. Unutmayın, bak bu aşamada kapak çok önemli. Eğer biraz bozuk kapak kullanırsanız atma riski vardır. Mümkün olduğunca sıfır kapak kullanın. Şimdi bakın, 2 geri 1 ileri yöntemiyle domateslerin, kavanozların kapaklarını bu şekilde tüm kuvvetimizle kapatıyoruz. Diğerinde aynı şekilde 2 geri 1 ileri. Bu şekilde çok sağlam kapanıyor. Fazla hasar olmuyor. Arıza çıkmıyor yani. Yine aynı yöntemle. Bakın, 2 geri 1 ileri. Şöyle kuvvetimizi vererek kapatıyoruz. Tekrar bir iki kere kontrol edin. Mümkün olduğunca. Bakın, çoğu bozulma riski yok hiçbir zaman ama sizin kapağınızı doğru kapatmanızla ilgili kapaklarınız atık olabilir. Kavanozların kenarları kırık olabilir. Onun için bozulma riski olur. Doğru yaptığınız zaman asla bozulmaz. Bu şekilde bekleteceğim. Ters çevirmeyeceğim. Özellikle dinleyeceğim ben kızları. Gıda mühendisleri bana özellikle yazıyorlar. Ters çevirme abla kapakları. Daha tehlikeli. Ben de çevirmiyorum artık. Bu şekilde de sıcağından. Bakın, içine hemen göçmeye başladı. Hiçbir şekilde ters çevirmeden kapaklarımızı böyle bekleteceğiz. Hazır domateslerimiz. Bu da kalan domates arkadaşlar. Şöyle az bir şeyimiz kalmıştı ya. Yani alır mıydı bilmiyorum. Biraz zorlasaydık. Bu şekilde açtığınız zaman tüketebilirsiniz. Asla bozulmaz. Aynı yaz tazeliğinde domates saklamış olursunuz kışın için. Bunu nerelerde kullanırsınız bu domatesleri? Bu domatesleri çorbalarda, makarnalarda sos olarak hazırlayabilirsiniz. Yemeklerinize kullanabilirsiniz. Salça görevini görecektir. Balıkların üzerine şöyle dökebilirsiniz. Kaşık ile biraz dökebilirsiniz. Her türlü kullanmanız mümkün. Evet, domateslerimizi kış için hazırladık. Ben bu kadar yaptım, dediğim gibi 2 kilo domates kullandım. Size tarifi vermek amacıyla, ama siz istediğiniz kadar çoğaltın. Bu tamamen size kalmış. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Tüm videolarımızda olduğu gibi kanalıma abone değilsiniz. Abone oluyorsunuz. Aboneyseniz
Beğendiyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Açıyorsunuz ki en güzel tariflerinden hemen haberiniz olsun. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel güzel tariflerde görüşmek üzere.